Herkese merhaba. Bu bölümümüzde hepimizin aklındaki o soruyu masaya yatırıyoruz. Şu her yerde gördüğümüz hava temizleme cihazları. Gerçekten bir işe yarıyorlar mı? Bilimsel kanıtlar ne diyor? Gelin birlikte bakalım. Haydi o zaman direkt konuya girelim. Bu cihazlar sağlığımız için gerçekten mantıklı bir yatırım mı, yoksa köşede duran pahalı bir vantilatörden ibaret mi? İşte bu sorunun cevabını bulmak için bilimsel çalışmalara dalıyoruz. Tamam, şimdi ilk olarak en temel sorudan başlamamız lazım. Yani bu makineler gerçekten havadaki o zararlı şeyleri temizleyebiliyor mu? Çünkü hani sağlık faydalarından falan konuşacaksak önce bu en temel işi yapabildiklerini görmeliyiz, değil mi? İşte ilk test bu. Evimizdeki o gözle göremediğimiz ama ciğerlerimizin en derinlerine kadar inebilen zararlı partikülleri, yani şu meşhur PM2.5'i azaltabiliyorlar mı? Bu işe yarayıp yaramadıklarını anlamak için atacağımız ilk adım. Ve cevap oldukça net. Evet, hem de ne evet. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki doğru kullanıldığında bu taşınabilir cihazlar evdeki PM2.5 seviyesini ortalama olarak tam %50 azaltabiliyor. Bakın bu hiç de azımsanacak bir rakam değil. Resmen yarı yarıya bir düşüşten bahsediyoruz. Ama burada çok ama çok önemli bir ama var. Çalışmalar diyor ki düzenli ve sürekli çalıştırılması etkinlik açısından kritik. Yani olay sadece cihazı alıp bir köşeye koymak değil. O %50'lik müthiş etkiyi görmek istiyorsanız makinenin sürekli çalışması gerekiyor. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar bir süre sonra cihazı çalıştırmayı unutuyor ya da kapatıyor ve işte o zaman etkinlik de güme gidiyor. Demek ki neymiş? İstikrar şart. Peki bu cihazlar havadaki her türlü kirliliği temizliyor mu? İşte burada bir ayrım yapmamız lazım. Bakın, HEPA filtreler o konuştuğumuz minik partikülleri yakalamakta tam bir usta. Ama iş azot dioksit gibi gaz halindeki kirleticilere gelince durum değişiyor. Onlar için aktif karbon gibi özel filtreler gerekiyor ki onların da etkinliği zamanla düşebiliyor. Yani her şeye tek bir çözüm yok. Tamam, anlaştık. Bu makineler havayı partiküllerden temizliyor. Peki asıl soru şu: bu temizlenmiş hava özellikle alerjisi, astımı olan biriler için daha rahat nefes almak anlamına geliyor mu? Hadi gelin şimdi de bu konuya bakalım. Ve evet, araştırmalara göre cevap yine olumlu. Hem de 8 farklı çalışmanın hepsi benzer şeyler söylüyor. Alerji ve astım hastalarının yaşadığı evlerde bu cihazlar kullanıldığında nefes alma güçlerinde, iltihaplanma seviyelerinde, hatta kullandıkları ilaç sayısında bile istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler görülmüş. Ama yine bir amamız var. Lütfen dikkat. Bu iyileşmeler gerçek ve ölçülebilir. Evet, ama araştırmacılar bunun altını özellikle çiziyor. Bu iyileşmeler mütevazı ve sınırlı düzeyde. Yani sakın bu cihazların astımı ya da alerjiyi sihirli bir değnekle yok edeceğini düşünmeyin. Sadece belirtileri hafifletmeye ve hayat kalitesini biraz daha arttırmaya yardımcı oluyor. Beklentileri doğru ayarlamak çok önemli. Ve işte size çok pratik bir bilgi daha. Cihazı nereye koyduğunuz acayip fark ediyor. Araştırmalar şunu gösteriyor ki cihazı en çok vakit geçirdiğimiz yere, özellikle de geceleri saatlerce uyuduğumuz yatak odasına koymak, bütün evi temizlemeye çalışan merkezi sistemlerden bile daha etkili olabiliyormuş. Yani hedefe yönelik çalışmak en iyisi. Şimdi sıkı durun, çünkü geldik bu işin en şaşırtıcı, en az bilinen kısmına. Hava temizleyicilerin sadece ciğerlerimize değil, kalbimize ve damar sağlığımıza da iyi gelebileceği hiç aklınıza gelir miydi? Hem de bunu bilinen hiçbir solunum rahatsızlığı olmayan insanlarda bile yapıyor olmaları. Bakın, bu konuda tam 11 farklı çalışma incelenmiş ve sonuç inanılmaz. Bu 11 çalışmanın 10'unda hava temizleyici kullanımının kan basıncı, kalp hızı, vücuttaki iltihaplanma gibi en az bir tane önemli kalp sağlığı göstergesinde ciddi iyileşmeler sağladığı görülmüş. Bu kadar tutarlı sonuçlar görmek gerçekten etkileyici. Ve işte hikayenin en bomba kısmı bu grafikte saklı. Bakın, birkaç haftalık kısa çalışmalarda görülen fayda %5-10 gibi seviyelerde. Fena değil. Ama yaklaşık bir yıl süren uzun vadeli bir çalışmaya baktığımızda bazı önemli sağlık göstergelerinde %50'ye varan devasa iyileşmeler görülmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Faydalar zamanla birikiyor ve katlanarak artıyor olabilir. Bu inanılmaz bir bulgu. Peki tüm bu bilimsel kanıtları üst üste koyduğumuzda ne görüyoruz? Artık toparlayıp sonuca varma vakti geldi. İşte size tüm bu anlattıklarımızın özeti. Havayı partiküllerden temizleme konusunda kanıtlar kaya gibi sağlam. Solunum sağlığına faydası orta düzeyde ama kesinlikle var ve anlamlı. Ve en heyecan verici kısım kalp sağlığına olan etkisi. Kanıtlar hem güçlü hem de uzun vadede potansiyelin çok daha büyük olabileceğini gösteriyor. Sonuç olarak bilim bize şunu çok net bir şekilde söylüyor.
Zamanımızın neredeyse %90'ını geçirdiğimiz kapalı alanlarda o dışarıdaki kirliliğin içeri sızmış haline maruz kalmayı azaltmak, sağlığımız üzerinde gerçek, somut ve ölçülebilir faydalar sağlıyor. Bu kadar basit. Ve bu da bizi son ve belki de en önemli sorumuza getiriyor. Hani sürekli dışarıdaki hava kirliliği diyoruz ya. Peki ya bu kirliliğe en çok maruz kaldığımız yer evlerimizse? Öyleyse belki de asıl odaklanmamız gereken evde soluduğumuz havanın kalitesidir. Bu sağlığımız için düşündüğümüzden çok daha kritik bir rol oynuyor olabilir mi? Bu soruyu size bırakıyorum.